Hanımefendiler ve beyefendiler, Los Angeles'tan herkese selamlar. Bugün size bana bir prodüksiyon geldiği zaman bunun müziklerine nasıl başlıyorum ondan bahsedeceğim. Ben bu konuda Türkiye'de bir tane içerik yapmıştım. Onu bir tık hatırlayalım. Her zaman söylediğim gibi ilk yapmamız gereken şey filmi dikkatli ama çok dikkatli izlemek. Benim de yaptığım bu. En ufak bir sahne ayrıntısını dahi atlamıyorum gördüğünüz gibi. Burada tema bulamadığım için kafamı böyle duvarlara vuruyor gibi durduğuma bakmayın. Aslında aklımdaki temaları kafamı sallayarak düşürmeye çalışıyorum. Aha düştü. Gördüğünüz gibi müzik yapma arzusu bütün benliğimi ele geçirmiş durumda. Sonra filmin dramatik yapısı hakkında derin düşüncelere dalıyorum. Filmin duygu trafiğinden çıkmamak önemli. O yüzden mümkün olduğu kadar odada sabit kalarak ben film ve hikayeye bağlı olaraktan devam ediyorum. Ben bir duygu gurmesiyim. Her bir duyguyu tek tek tadıyorum. Filmin bütün duygusuyla bu kadar bütünleşen günler geçirirken bazen yemeği içmeyi bile unutuyorum. Madem bu kadar sanatsal ve önemli konulardan bahsediyor o zaman endoplazmik retikulum. Konuyla bir alakası yok. Kelime havalı geldi ve önemliymiş gibi duyulduğu için söyledim. İşte bu müthiş entelektüel ve yaratıcı süreç böyle devam ediyor. Ne? Ne dedi o? Sar başa sar bir daha. İşte bu müthiş entelektüel ve yaratıcı süreç böyle devam ediyor. Ya bırak. Şu işi baştan bir adam gibi anlatalım bakalım. Hazır mıyız? Başlıyoruz efendim. Önce filmi izliyoruz. Hadi be. Deli oğlum bu. Yüksek müsaadenizle şimdi müziklere devam ediyorum. Siz tabii ki sonra dinleyeceksiniz. Hadi kalın sağlıcakla. Olayın aslında çok da böyle olmadığını söylemeye gerek yok herhalde, değil mi? Neler anlatmışım oğlum o da ben. Tamam. En baştan alıyoruz, hadi bir toparlayalım şu konuyu. Bu ne oğlum, ne yapmışız lan? Filmin müziklerine çalışmadan önce tabii ki de yapılması gereken ilk şey filmin kendisini izlemek. Lakin her projeye film çekildikten sonra katılmıyoruz. Bazı projeler var ki bize senaryo aşamasındayken daha gelmiş oluyor. Proje böyle ilerliyorsa ilk yapmamız gereken şey tabii ki senaryo okumak. Yalnız senaryo okunurken senaryo üzerinden çıkarım yapıp da müzikleri yapmak çok büyük risk. Bunun sebebine gelirsek. O an sette film için çalışan oyuncusundan yönetmenine, hatta kurgucu ve ses tasarımcısına kadar herkeste bu senaryo var. Yönetmen nasıl ki yazılmış olan senaryodan kendi bireysel tarihindeki referanslarla bir sahne oluşturmaya çalışıyorsa, müzisyen de kendi bireysel tarihinden çıkarımlarla o sahneyi hayal ederek o sahneye müzik yazabilir. Peki bunun risk tarafı ne? Yönetmen ve bestecinin aynı şeyleri düşünüp hayal ettiğinden nasıl emin olacağız? Bunun kesinleşmiş tek bir yolu yok. Lakin senaryo üzerinden çekimler öncesinde yapılan storyboardlar bunu daha anlaşılır kılabilir. Ama ben yine de bir film bestecisi olaraktan bunu çok doğru bulmuyorum. Film çekilip kurgu son aşamasına gelmeden önce film müziği yazmak hala risk. Peki senaryo aşamasında hiçbir şey yapamaz mıyız? Tabii ki yaparız. İşte tam da bu aşamada spotting note başlıyor. Spotting note nedir? Senaryoyu okuduktan sonra yönetmenle bazı görüşmeler yapmanız gerekiyor. Hangi sahnenin duygusu nasıl olmalı, ne tarz müzikler yapılmalı gibi konuları yönetmenle istişare etmeniz gerekir. Yönetmenin tabii ki de film üzerinde bir otoritesi olacak, belli fikirleri olacak ama siz de besteci olaraktan kendi fikirlerinizi söyleyeceksiniz. Senaryo üzerinde yazılı olarak bu küçük notları aldığınız zaman elinize çok güzel bir referans kaynağı olmuş olur. Hangi sahneye nasıl müzik lazım, hangi enstrümanları kullanabiliriz vesaire gibi küçük notlar yazabilirsiniz. Kurgu aşaması bitti ve son kurgu size geldiği zaman bu spotting notları tekrar yönetmenle birlikte filmi izlerken gözden geçirmeniz gerek. Çekimler devam ederken yönetmenin de fikirleri değişebilir ki bu projenin gelişim aşamalarından da biridir. Sahnede başlayacak ve bitecek olan müziğin saniyelerine kadar frame bazında hesaplamalar yapılır. Burada bazı ibareler görüyorsunuz. Bir M1, bir M2, bir M3 olarak. Bunlar ne demektir? Bunlar aslında 35 mm zamanından gelme alışkanlıklar ki hala geçerliliğini korur. Şu an dijital ortamlarda tek bir band halinde çalışıyoruz ama eskiden 35 mm döneminde film makaralarının her biri 20 dakika film alabiliyordu. Dolayısıyla da bizim makara başına yapabileceğimiz müzik süresi 20 dakika ile sınırlıydı. 20 dakikanın üzerine her saniye yeni bir makaraya geçmek anlamına gelir. Dolayısıyla buradaki bir makaranın sayısı, M harfi makarayı simgeler, yanındaki diğer bir ise müziğin sayısıdır. Yani 1M1 demektir ki 1 numaralı makaranın birinci müziği. Ve bu şekilde devam eder. 1 numaralı makaranın ikinci müziği, 1 numaralı makaranın üçüncü müziği. 20. dakikadan sonra makara sayıları 2'ye çıkacağı için 2M1 olarak devam eder. Yani bizim 20. dakikadan sonra yazacağımız müzik 2 numaralı makaranın birinci parçası, 2 numaralı makaranın ikinci parçası olarak devam edecek. Tahmin ediyorum ki şu an biraz daha açıklayıcı oldu her şey. Durumlar böyle.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Neden mi? Bunlar hiçbir şey değil. Daha büyük şeyler olacak.